Merhabalar sevgili örgü severler. Nila Bebek Örgüleri kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bu videoda yapılışı çok kolay, tığ işi çok renkli bebek yeleğimin anlatımını yapmak istiyorum. Ben sizlere fikir olması açısından yeleklerimi iki farklı bedende ve farklı renkleri kullanarak ördüm. Bu elimde gördüğünüz yeleğim 1-1,5 yaşa uygun. Şöyle yakın plandan modelimi de göstermek istiyorum. Gerçekten yapılışı oldukça kolay, çok hızlı bir şekilde örüp bitirebileceğiniz bir model. Yeleğimin arkadan görüntüsü de bu şekilde ve bu yeleğim de şöyle baştan sona düğmeli olarak tercih ettim. Farklılık olması açısından diğer yeleğimde üstten 3 düğme tercih ettim. Siz gözünüze hangisi hoş geliyorsa tabii ki o şekilde tercih edebilirsiniz. Bu yeleğimi de elimde kalmış olan bu ipleri değerlendirerek örmüş oldum. Her iki yeleğimde de tamamen elimdeki ipleri değerlendirdim. İplerimin markası Kartopu Baby One. 100 gramı 250 metre uzunluğunda, anti-peeling özellikle tüylenme yapmayan güzel bir bebek ipi. Tabii bu özellikte yani 100 gramı 250 metre olan birçok farklı markada bebek ipleri mevcut. Siz hangisini tercih ederseniz kullanabilirsiniz ya da elinizde kalmış olan parçalar halinde İpleriniz varsa onları değerlendirmek için gerçekten çok güzel bir proje oldu bu yelekler. Dilerseniz bu yelekleri sade, tek renk olarak da örebilirsiniz. Eminim o şekilde de gayet hoş olacaktır. İki renkte de örebilirsiniz. Elinizde iki renginiz varsa ya da birden fazla renginiz varsa rengarenk olarak da rahatlıkla örebilirsiniz. Eminim her şekilde güzel bir çalışma elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Videomu takip ederek istediğiniz bedende örebilirsiniz. Bu iki yelek arasındaki fark şu roba kısmında arkadaşlar. Bu açık mavi olan şu yeleğimi, şu robası açık mavi olan yeleğimi 10 sırada tamamladım ben robasını. Bu yeleğimin de beyazla ördüğüm roba kısmını 11 sırada tamamladım. Aralarındaki fark artırmayı bir sıra fazla yapmış olmam arkadaşlar. Bir de boyunda şu kısımda şurayı biraz daha 1-2 sıra daha arttırarak örmüş oldum. Böyle 1-2 santim daha fazladan boyunu uzatmış oldum. Tabi isterseniz fazladan bir motif ekleyerek de boyunu uzatabilirsiniz. Aralarındaki farkı bu şekilde. Enden ve boydan 1-2 santim arttırarak iki farklı bedeni elde etmiş oldum arkadaşlar. Vereceğim sayılarla aynı şekilde başlayarak daha büyük 1,5-2 yaşa uygun da örebilirsiniz. Şuradaki artırma kısmını 1-2 sıra daha fazla yapmanız ve boyunu da ona göre gerekirse motifimizi 1 ya da 2 motif daha fazla olacak şekilde artırarak daha büyük beden elde etmeniz de mümkün arkadaşlar. Yeleğimi 2,5 numara tığ kullanarak ördüm. Tabi tığ numaranız sizin elinizin sıkılığına göre değişecektir. Dilerseniz 3 numara tığlarla da bu kalınlıktaki ipleri örebilirsiniz. Hemen yeleklerimizin yapılışına başlayalım. Yeleğimi örmeye yakadan başlıyorum. Yeleğimin yakası için toplam 74 zincir çekerek başlayacağım. Şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Başlarken tığımı şöyle bir ipimin etrafında dolandırıp ipimi sabitliyorum. Ve zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Bir sonraki sırada bu zincirlerimizin üzerine trabzan yapacağız. O yüzden zincirlerimizin çok sıkı ya da çok aşırı gevşek olmamasına dikkat edelim. Normal sıkılıkta zincirlerimizi 74'e tamamlayıp gelelim. Zincirlerimi 74'e tamamladım. Şimdi dönüş yapmak için kenarda 3 zincir daha çekiyorum. Ve tığımın başına ipimi aldım. Trabzanlarla devam edeceğim. 3 zinciri atlayıp 4.'ye batış yapıyorum. Her zincire bir trabzan olacak şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Kenardaki dönüş yaptığım zincirleri ilk trabzan olarak sayarsam şu an 4 tane yapmış oldum. Birlikte 12'ye tamamlayalım. 11 12. İlk ön parçamız için 12 trabzan yaptık. Şimdi ayrım yeri için bir tane zincir çekiyorum ve kola devam ediyorum. Zincirimi çekip
yanındaki zincire batış yaparak ilerliyorum. Kol için de yine aynı şekilde 12 trabzan yapacağız. 10, 11 ve 12. Kolumuzu da tamamladık ve arka parçaya geçiş yapacağız. Arada bir tane zincir çekiyorum ve hemen yanındaki zincire batış yaparak devam ediyorum. Arka parçamız için toplamda 26 tane trabzan yapalım. Buradaki trabzanlarımı 26'ya tamamlayıp geliyorum. Arka parçayı 26 trabzanla tamamladım. Tekrar bir zincir çekiyorum ayrım yeri için ve diğer koluma devam ediyorum. Başta olduğu gibi 12 trabzan yaparak ilerliyorum. 11 ve 12. Şimdi de son ön parçamı tamamlayacağım. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki zincire batıyorum ve kalan zincirlerime de yine 12 trabzan yaparak ilk sıramı tamamlamış olacağım arkadaşlar. Bu şekilde ilk sıramı tamamladım. Şöyle ayrım yerlerindeki boşluklarda belli oluyor. Şimdi ikinci sırama geçeceğim. Dönüş yaparken kenarlarda elinizin sıkılığına göre 2 ya da 3 zincir çekerek ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada 2 zincir yeterli olur. Çok sıkı olmayan 2 zinciri çektim ve devam ediyorum. Şimdi bu zincir çektiğim 2 zincir buradaki ilk trabzanımın üstüne gelmiş olacak. Dolayısıyla buradaki ilk boşluğu atlayacağım. İlk trabzanı atlayacağım. İkinciye batış yaparak ilerleyeceğim. Dönüşler bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi her bir trabzanın üzerine yine aynı şekilde trabzanlar yaparak batış yaparak ayrım yerine gelene kadar ilerliyorum. Ayrım yerine geldim. Burada ilk artışımı yapacağım. Bu robamızın özelliği şöyle olacak arkadaşlar. Bu robamızın çift sırasındayken, mesela şu an ikinci sırasındayız. Çift sırasındayken bu artış yerlerinde ikişer arttırma yaparak ilerleyeceğiz. Tek sıralarda ise bir sonraki sırada, üçüncü sırada mesela tek arttırma yaparak ilerleyeceğiz. Ne demek bu? Buradaki artış yerine geldiğim zaman toplamda iki tane bir tarafta, iki tane bir tarafta olacak şekilde toplam 4 tane buraya trabzan yapacağım demek. Şu şekilde yapıyoruz. Hemen boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Şu an çift sırada olduğum için 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve tekrar 2 trabzan yapıyorum. Böylece bir boşluğa 4 defa batış yapmış oluyorum çift sıralarda. Ve tekrar şuradaki ilk trabzandan itibaren batış yaparak ilerlemeye devam ediyorum. Şimdi kol için olan trabzanlarımızı tamamlayıp bir sonraki ayrım yerine gelelim. Yine aynı şekilde bu boşluğa 4 tane batış yapacağım. Önce 2 trabzan yapacağım. 1 2. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve 2 trabzan daha yapıyorum. Ve şuradaki ilk trabzandan itibaren arka parçama devam ediyorum. Arkadaki trabzanlarımın üzerlerinde devam edip bir sonraki artış yerine kadar gelelim arkadaşlar. Arka parçadaki trabzanlarımı tamamlayıp bir sonraki arka parçadan sonraki artış yerine geldim. Sıra sonuna kadar artırmalarımızı beraber tamamlayalım. 2 trabzan yapıyorum boşluğa. Sonrasında bir zincir ve tekrar 2 trabzan. Bütün çift sıralarımızda bu şekilde. İki bir tarafta, iki bir tarafta olacak
şekilde toplam 4 tane boşluklara artırmalar yapacağız arkadaşlar. Tek sıralarımıza geldiğimiz zaman da bir tarafta bir tarafta toplam 2 tane olacak şekilde yapacağız. Bir sırada çift, bir sırada tek arttırma yapmış olacağız. Şimdi tekrar kol parçamda ilerlemeye devam ediyorum. Hiçbirisini atlamadan her bir boşlu trabzanın üzerine bir trabzan olacak şekilde ilerleyeceğim. Roba boyunca bu şekilde ilerleyip tamamlayacağım arkadaşlar. Son arttırma kısmına da geldim. Yine aynı şekilde 2 trabzan, bir zincir ve 2 trabzan. Ve sıra sonuna kadar batışlarımızı tamamlayalım. Söylediğim gibi sıra sonunda şu zincir kısmına yine son bir batış yaparak sıramı tamamlıyorum. Ve kenarda 2 zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Üst sıraya geçtiğimde bu zincirlerim ilk trabzanın üstüne denk gelmiş oluyor. Dolayısıyla tekrar onun üzerine batış yapmıyorum. İkinci trabzana batış yaparak ilerlemeye devam ediyorum. Şimdi artık 3. sıramdayım. 3. sırada ve bütün tek sıralarda tek artış yapacağız arkadaşlar. Bir önceki artırma yerine kadar trabzanlarımızı tamamlayalım. İlk artırma yerine geldim. Bir tane boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve bir trabzan daha yapıyorum. Toplam 2 trabzan yapmış oldum artırma yerinde ve diğer parçama devam ediyorum. Tek sıralarda yapacağımız artırma işlemi bu şekilde olacak. Çift sıralarda da bir önceki ikinci sırada gösterdiğim gibi 2 bir tarafta 2 bir tarafta. Böylece bir sırada çift, bir sırada tek artışlarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Artırmaları bu şekilde yaptığımızda gerçekten böyle düzenli bir şekilde, muntazam bir şekilde ilerleyen bir genişleme sağlamış oluyoruz. Ben tek artırmayı da denedim. Yani her sırada tek artırma olacak şekilde yaptığımızda bu kadar dengeli bir sonuç alamıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde robamız daha güzel oluyor. Ben de böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bundan sonraki örgülerinizde de her zaman tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz bir roba modeli. Tekrar ayrım yerine geldim. Yine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bir trabzan daha yaparak 2 trabzanla artırmamı tamamlıyorum ve arka parçaya geçtim şu an. Arka parçamızda bir sonraki artırma yerini gelene kadar ilerleyip devam edelim arkadaşlar. Arka parçamı da tamamlayıp sonraki artırma yerine geldim. Birlikte yine artırmamızı birlikte yapalım. Bir tane trabzan yapıyorum boşluğa. Bir tane zincir çekiyorum ve bir trabzan daha yapıyorum. Ve sonraki kol parçama ilerliyorum. Evet, son artırma kısmına geldik. Yine bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir artırma, bir trabzan daha yaptım. Son olarak buradaki son başlığa da 2 tane iki trabzan yapmış oldum. Tek artırma yapmış oldum her bir tarafta. Ve sıramı tamamlıyorum. Ve ilk 3 sıramızı beraber tamamlamış olduk. Şöyle robamız oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar.
Bu şekilde roba ayrım yerleri de netlik kazandı şu anda. İlk 3 sıramızı tamamladık. Şimdi ben robam istediğim genişliğe gelene kadar örüp geleceğim arkadaşlar. Roba çalışmamı tamamladım arkadaşlar. Açık halini de size bu şekilde göstermek istiyorum. Şöyle ilk sıradan itibaren sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıra oluncaya kadar roba çalışmamı devam ettirdim. İstediğim genişliğe geldi artık robam. Şimdi bu sıradan itibaren kollarımızı ayırıp bedene devam edeceğiz ve bu sırada renk değişimine de başlayacağız. Öncelikle mavi rengime geçiş yapacağım burada. Bedendeki renk değişimi şu şekilde olacak. Bundan sonra mavi, sonrasında hardal, sonrasında beyaz. Mavi, hardal, beyaz. Bu şekilde bu sıralamayı takip ederek bedendeki modelimizi uygulayarak devam edeceğiz. Yeni rengime geçiş yaparken öncelikle örgümü şöyle yönünü çeviriyorum. Böylece buraya yeni rengimi sabitliyorum. Ve bir zincir daha atıyorum. Bu yeni rengimin ucunda kalan ipimi şurada yapacağım trabzanların arasında bırakarak burada yok edeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen bu ilk zincir çektiğim kısım ilk trabzanın üstüne geldi. İkinci trabzana bir trabzan yaparak devam ediyorum. Böyle normal bir şekilde trabzanlarımı yaparak ilk ayrım yerine gelene kadar şuraya kadar devam edeceğim. Burada kalmış olan bir önceki rengimi koparmayacağım ben arkadaşlar. Daha sonra mavi ve hardal rengimi ördükten sonra tekrar beyaz renge geçiş yapacağım için buradan tekrar üst kısma ipimi geçirerek devam edeceğim. Kenarda tabii şöyle şu kadar bir uzunlukta bu iplerim kalmış olacak ama örgümü bitirdikten sonra en son kenarlarda tığlama işlemi yapacağım için bu ipler arada kaybolup gidecek. Tabii dilerseniz bu sırada kopartıp daha sonra üst kısımda tekrar bağlama yaparak da renk geçişlerinizi yapabilirsiniz. Tercihinize kalmış hangi yöntemi kullanmak istiyorsanız. Şimdi söylediğim gibi ayrım yerine kadar trabzanlarımızı tamamlayıp geliyoruz. İlk ayrım noktasına geldim. Önü tamamlayıp kol hizasına geldim. Şimdi buradaki boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Çok sıkı olmayan 3 tane zincir çekiyorum. Bu zincirler koltuk altı için olacak. Ve burada kol kısmını atlayıp şu şekilde kol kısmından sonraki şuradaki ayrım yerinden devam ediyorum. Yine buraya da bir tane trabzan yapıyorum. Ve aynı şekilde trabzanlarla arka bedeni devam ediyorum. Şöyle koltuk altını birazcık genişlemek, hem bedende biraz genişlik sağlamak ve koltuk altında da darlık olmasını engellemek amacıyla buraya 3 tane zincir çekerek bu kısmı bağlamış olduk. Kolumuzu bu şekilde ayırmış olduk. Arka bedendeki trabzanlarımızı tamamlayıp diğer kol hizasına gelip aynı işlemi bu kol için de tekrarlayacağız. Arka bedeni tamamlayıp bir sonraki ayrım yerine geldim. Yine aynı işlemi burada da tekrarlıyorum. Buradaki boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve kolumu atlayıp ön bedene devam edeceğim. Şöyle yine boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Ve ön bedene devam ederek sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamlayacağım. Sıra sonunda yine tekrar bir sonraki sıraya geçiş yapacağım. Bir sonraki sıraya başladığımızda yine aynı şekilde trabzanlarla devam edeceğiz. Bu kısma koltuk altına geldiğimiz zaman bu zincirlerin üzerine yine trabzan yaparak örgümüze devam edeceğiz. Şimdi sıramızı tamamlayıp tekrar geri dönüş yapıp şurada zincirlerin olduğu kısma kadar
geliyoruz. Bir üst sırada koltuk altı kısmına geldim. Buradaki zincirlerin üzerine birer trabzan yaparak devam edeceğim. 3 zincir çekmiştim bu kısımda. Her birinin üzerine bir trabzan yaparak, yani buraya 3 trabzan ilave ederek devam edeceğim. Bir, iki, evet, 3 trabzanımızı yaptık. Devam ediyoruz. Diğer kolumuza doğru ilerleyelim. Diğer kol altında da aynı işlemi tamamlayıp, bu sıramızı tamamlayıp bir sonraki üst sıramıza geçiş yapalım. Yeleğimin beden kısmına mavi renkli başlayıp 2 sıra maviyle ördüm. Şimdi hardal rengime geçiş yapacağım. Renk değişimini 2 sırada bir yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Yine aynı şekilde önceki rengimi kırmadan hardal rengime devam edeceğim. Şöyle sıkıştırıyorum önceki rengi burada. Şimdi bu sırada renk değişimini yapıyoruz ve ilk modelimizi burada kurmaya başlıyoruz. İlk rengimizi herhangi bir işlem yapmadan 2 sıra trabzan olarak devam ettik. Şimdi bu sıradan itibaren modelimize uygulamaya başlayacağız. Bundan sonra her renk değişimine, yeni renge geçtiğimizde ilk sırası bu şekilde olacak arkadaşlar. Kenarda zincir, 2 zincirimi çektikten sonra yanına hemen bir trabzan yapıyorum. İki tane normal trabzan, kenardaki zinciri birinci olarak sayarsak iki tane normal trabzan yapmış oldum ve şimdi yine aynı şekilde trabzan yapıyorum ama biraz farklı oluyor arkadaşlar. Şöyle tığımın başını aynı şekilde aldım. Şu önümdeki, alttaki iki trabzanın birincisini atlayıp ikincisinin arkasından ipimi bu şekilde geçirerek burada bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum ve bu atlamış olduğum önceki trabzanın altından şuradan geçirerek bir trabzan daha burada yapmış oluyorum. Yani burada çaprazlama olarak 2 trabzan yapmış oluyorum. Böyle bir görüntü elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Bu modelden sonra önümdeki 2 trabzana normal şekilde trabzan yapıyorum. Yani normal şekilde şuradaki üst kısımlarına batış yapıyorum. 1, 2. Yani bu modelimizde 2 trabzan normal, 2 trabzan çaprazlama olacak şekilde örerek devam ediyoruz. 2 tane normalden sonra şimdi modelimi tekrar ediyorum. Şöyle önümdeki 2 trabzan, birincisini atlayıp ikincisini şu kısmından, şuradan alttan tığımı geçirerek buraya bir trabzan yapıyorum. Tekrar geri dönüp atlamış olduğum şu ilk trabzanın altından yine tığımı geçirerek bir trabzan da buraya yapıyorum. Ve sonrasında 2 trabzan normal şekilde ilerliyorum. 1, 2. Modelimiz bu kadar kolay arkadaşlar. Başta söylediğim gibi tamamen trabzanlarla ilerliyoruz. Sadece burada önden ve çaprazlama bir şekilde trabzanlarımızı yaptığımız için böyle hoş bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bir kez daha birlikte tekrar edelim. Önümüzdeki 2 trabzanın birincisini atlıyoruz, ikincisine bir trabzan yapıyoruz. Tekrar bu atladığımıza geri dönüp şöyle şuradan tığımı geçirip
modelimizi bu şekilde oluşturuyoruz ve arada 2 trabzan normal şekilde trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Birazcık daha ilerleyip görüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Modelimiz böylece ortaya çıkıyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu işlemimizi tekrar edelim. Tabii bu modelimizin tam denk gelmesi için 2'nin katları şeklinde olması gerekiyor elimizdeki alttaki trabzan sayımızın. Bunu da ayarlayacağız. Gerekirse aradan şu kısma geldiğinizde, gerekirse aradan kenarda fazladan bir tane daha batış yaparak, nasılsa zaten bu kenar kısmı da tığlanacağı için problem olmayacaktır. Fazladan buraya ekleme yaparak eğer sayısı denk gelmezse modelimizi oluşturacak şekilde yapacağız arkadaşlar. Modelimi devam ettirip sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sıra sonunda artık en sonda benim 2 normal trabzan yaparak modelimi bitirmem gerekiyor. Bir alt sıraya baktığım zaman burada kenardaki zincirde sayarsam 3 trabzan kaldığını görüyorum. İlk 2 trabzana batış yapacağım. Sondakini es geçip bir üst sıraya geçeceğim. Sonra tığlama yaptığım zaman zaten buradaki bir sorun yaratmayacak. Bir, 2 trabzan yapıyorum. Böylece modelim zaten başlangıçta da 2 tane normal trabzanla sırama başlamıştım. Ve 2 tane normal trabzanla da bitirmiş oldum. Muntazam bir şekilde kenarlar denk gelmiş oldu. Ve 2 zincir çekerek bir üst sıraya geçiş yapıyorum. Üst sıraya geçiş yaptığım zaman normal şekilde bütün ilmeklerime birer trabzan yaparak ilerleyeceğim. Aynı roba kısmında olduğu gibi bu sıra sadece trabzanlardan oluşan bir sıra olacak. Söylediğim gibi modelimizin uygulaması oldukça basit. Modelimizin ilk sırasında bu işlemi yapıyoruz. İkinci sırasında da tamamen trabzanlarla ilerliyoruz. Her bir rengimizi bu şekilde 2 renk olarak ilerleyeceğiz. Şimdi ben bu sıramı da tamamlayıp geliyorum. 2 sıra maviden sonra 2 sırada hardal devam ettim ve şimdi tekrar beyaz rengi geçiş yapacağım arkadaşlar. Modelimi ilk rengi geçiş sıram olduğu için de şuradaki motifimi tekrarlayarak ilerleyeceğim. Söylediğim gibi her rengi geçiş yaptığımız ön yüzde motifimizi uyguluyoruz. Arka yüzü geçiş yaptığımızda da tamamen trabzanlardan oluşan bir sıra yaparak o rengimizi tamamlamış oluyoruz. Daha önce gösterdiğim şekilde şöyle bu beyaz ipimizi buradan alarak bu rengimizde devam edeceğiz. Buradan alttan rengimizi alırken dikkat etmemiz gereken nokta, şurada bir kasma olmayacak şekilde bu ipimizi buradan alıyoruz. Çok sıkı olmamasına dikkat edelim arkadaşlar. Ve 2 tane 1, 2 zincir çekerek burada rengimi sabitlemiş oluyorum ve bu renge geçiş yapıyorum. Sonrasında yine bu ilk zincirlerim ilk trabzanım olmuş oluyor. Yanındaki trabzana bir trabzan daha yapıyorum. 2 tane normal trabzanla sırama başladım ve şimdi tekrar alttaki çaprazlama motifimi burada uygulamaya geçirerek devam ediyorum ve bu şekilde arkadaşlar bundan sonrası artık beden kısmımız 2 sırada bir renk değişimlerimizi yaparak motifimizi uygulayarak devam etmek olacak. Yeleğimizin beden kısmı da istediğimiz uzunluğa gelene kadar böylece herhangi bir değişiklik yapmaksızın devam edeceğiz. Mavi, hardal, beyaz bu şekilde model sıralamasını devam ettireceğiz. Tabii sizin elinizde 2 renginiz varsa 2 renginizde ya da 4 renginiz varsa 4 renginizi kullanarak istediğiniz şekilde bir sıralama yaparak ilerleyebilirsiniz. Yeleğimizin toplam boyu istediğimiz uzunluğa gelene kadar motiflerimizi uygulamaya, bedenimizi örmeye devam edelim.
Yeleğimin boyu istediğim uzunluğa gelene kadar örüp geldim. Şuradaki ilk renkten itibaren sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kez renk değişimleri yaparak yeleğimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Tabi sizler daha büyük ya da daha küçük yapacaksanız renk değişimlerinizi, buradaki sayıyı ona göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi geriye bütün kenarlarda tığlama işlemi yapmak kaldı. Bütün kenarlarda yine ikili trabzan tekniğini kullanarak tığlama yapacağım arkadaşlar. Şurada hali hazırda zaten son olarak mavi rengimle burayı tamamladım. Buradan şöyle şuradan devam ederek ikili trabzanlar yaparak tığlamalarımı yapacağım. Bütün kenarlarda, buradan sonra ön parçada, sonrasında boyun kısmında ve diğer ön parçada aynı şekilde tığlamaları yapıp yine aynı köşeye geleceğim. Sonrasında kollarda da aynı ikili trabzanla beraber tığlama işlemini tamamlayıp geleceğim. Şu son ön parçaya, şu kısma geldiğim zaman burada toplam 5 tane ilik açarak, arada boşluklar bırakarak ilerleyeceğim. Toplam 5 düğme, şuradan itibaren 5 düğme denk gelecek şekilde iliklerimizi bu kısımda ayarlamayı unutmayalım arkadaşlar. İsterseniz o şekilde boydan düğmeli yapabilirsiniz. Ya da isterseniz şu üst kısımda sadece şu kısımda 3 tane düğme denk gelecek şekilde o şekilde de bırakabilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı olarak. Bu şekilde tığlamalarımızı yapalım. Son olarak bu kısımda iliklerimizi açacağız. Bu kısmı da düğmelerimizi dikip tamam edip geliyoruz. Yeleğimin kenar tığlamalarını tamamladım. Bu şekilde düğmelerini de dikip tamamladım arkadaşlar. Video başında göstermiş olduğum, daha önce örmüş olduğum bir küçük beden yeleğim de bu şekilde. Bu elimdeki yeleğim 0-1 yaşa uygun. Videoda anlatımını yaptığım yeleğim de 1-1,5 yaşa uygun. Dediğim gibi sadece roba kısmında değişiklik yaparak istediğiniz bedende örebilirsiniz. Elinizdeki ipleri istediğiniz gibi değerlendirebileceğiniz güzel bir çalışma. Kanalıma abone olup zil simgesine dokunarak bildirimleri açarak yeni yükleyeceğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.